sevgiler, selamlar ve İpek Canbulat, İpek ünlü koç, İpek Canbulat karşımızda. İpek hoş geldin canım. Merhabalar, siz de hoş geldiniz Bilal abicim. Aslında hoş da gittiniz. Teşekkür ederim. İstanbul'u bırakıp gittiniz Teşekkür Bodrum'a. ederim. Teşekkür ederim. Evet, vallahi İstanbul'a gittin, soğukları burada bıraktın, orada sıcak yere gittin. Yağmur yağıyor, hava karanlık, kasvetli, Ya gökyüzü iğrenç, anlatılır gibi değil. Enerji eksikliği var bende. Dün başladı, bugün de devam etti. Umarım yarın düzelir diye düşünüyorum. böyle havalarda sevgiliye sarılıp yatmak lazım der Hiç şair. alakası yok. Böyle havada kitap Şair. okuyacaksın aslında. Kitap okuyacaksın böyle havalarda. Hemen kesti önümüzü. Hemen Önümüze aşk konuşmayı kesti. ay Hemen vallahi. dün 15 Eylül ayına kadar mı oradasınız siz? Eylül ortasına kadar. Dün 15 saat araba kullandım. Ciddi misin? Bütün Ege sahilini gezerek geldik buraya. O kadar Ne hoş, kadar o kadar güzel. güzel bir yolculuktu ki Allah herkese nasip etsin. O Ben de çok sahilleri severim. Biliyor musun araba seyahatiyle Bodrum'a gitmeyi? Ben uçak sevmiyorum Bodrum'a giderken. Yani teşekkür arabayla ederim. giderken bu Ayvalık'ta duracağım. O Ve şeyin Ayvalık tostunu yiyeceğim Susurluk'ta o tesislerde. ya Ondan sonra devam edeceğim yoluma. Ne bileyim Güllük Körfezi'ne gelene kadar her yerde duruyorum ben. Manisa'da duruyorum, Kırkağaç'ta duruyorum. İşte kavun alıyorum, onu alıyorum. Çok severim Bodrum yolculuğunu. Bilmiyorum şu anda nasıl durum? Yani kalabalık mı var mı böyle bir hareket Bodrum'da? çok kalabalık değil. Kalabalık değil daha doğrusu. Evet, çünkü okullar kapanmadı. Artık Evet, önümüzdeki hafta itibariyle olur. Çünkü evet. neden diyeceksin? Bugün LGS sınavı vardı. İnşallah başarılı olmuştur çocuklar. Önlerini çünkü bu sınavda görebilecekler. Bu sınav onlar için çok önemli bir sınav olacak. Zihin açıklıkları versin diyemeyeceğim. Geç kaldım çünkü artık sınav bitti. Ama inşallah hayırlı haberlerle aileler karşılaşır. Çünkü onlar için çok önemli bir şey. Ve bu dönemde de hem bu oldu hem de şeyler var. Törenler var. Bilgin var mı bu konuyla ilgili? Tabii o konudan başlayalım konuşmaya. Evet, başlayalım o zaman. Mezuniyet törenleri yaşanıyor. Dün bazı özel okulların mezuniyet törenleri vardı ve ünlülerden de bu törenlere çocuğunun mezuniyeti dolayısıyla katılanlar oldu. Mesela Cem Yılmaz oğlu Kemal'in mezuniyet törenine katıldı. Kimle? 13 yıl önce boşandığı eşi Ahu Yavtu ile oğlunun Bilal abi problem oldu sanıyorum internette. cep telefonundan arandım. Sesim geliyor mu sesim? Geliyor. Şu an çok net geliyor, evet. Tamam kusura bakmayın cep telefonu Yok. e, konuşmadan da kapattım. Ahu Yaltu ile çocuğun annesiyle gitti. Ve Mustafa Sandal oğlu Yaman'ın lise mezuniyeti için törene katıldı. Çocuğunun annesi Emine ile katıldı. Özcan Deniz oğlu Kuzey'in mezuniyetine katıldı. O eşi yoktu, boşandığı eşi yoktu yanında, çocuğun annesi yoktu, yalnız katıldı. Çok ilginç bir tesadüf. Ne diyeceksin bakalım sen? Ee, Ayrılan çiftlerin çocuk için bir araya gelmesi ise eğer konu, bu konuyla ilgili tabii ki her zaman söylediğim gibi bir dakika, çocukların mutluluğu için. soruyu almadan soruyu kendine Sordu, sormaya başladım. söylüyorum. Hı. Nedense ünlüler belli bir yaş aldıktan sonra, yıl geçtikten sonra boşanıyorlar. Kocada kalmıyorlar, kadında kalmıyorlar. Evlilik yürümüyor. Yani burada bu resme bakınca, bu üçüne bakınca bunu bu konuyla ilgili olarak bunu düşündüm ve Özcan Deniz çok problemli olduğu ayrıldığı eşini çocuğunun mezuniyetine dahi yanına almamış. Bu da büyük bir dram aslında. Ne diyeceksin? Çocuğunun mezuniyetinde yanına almadığı kim? Eski eşi mi? Eski eşi çocuğunun Yo, annesi. yanlış. Burada Özcan'a yani katılmıyorum. Çok da açıkçası saygı duyamam böyle bir durumda. Eğer o çocuğun bir annesi ve babası varsa biyolojik olarak sonuç itibariyle o törene de gitmeli. Okuldaki bütün sınavlara girdiklerinde anne baba yanında olmalı.
Mesela veli toplantıları var. Özellikle çocukların orada biliyorsunuz rehber hocalar var. Bunlarla ilgileniyorlar. Eğer çocuğunun mutlu olmasını istiyorsan ve çocuğunun gerçekten ileriye yönelik hayatında mutlu olmasını ve aynı zamanda hayata bağlı olmasını istiyorsan ve geçmişten eziklik duymamasını istiyorsan ve bunları yad ederek geçmişteki hayatında aksaklıklar olmamasını istiyorsan bence kanlı bıçaklı olduğun eşinle dahi gitmelisin. Çünkü o çocuk her zaman bak çocuklar her zaman annecidir. Çünkü bu kız olsun erkek olsun hepsi annecidir. Tabii ki ayırmak olmaz ama sonuç itibariyle hepsi anaç deriz ya biz. Anne kadar kutsal bir varlık yok. Onları dünyaya getiren annelerinin yanında olması gerekirken Özcan Deniz burada çok büyük hata yapmış. Ama diğer çiftleri ben çok takdir ettim. Çünkü onlar çocuklarının mutlulukları için bunu yapmış. Daha ziyade, şimdi eğitimsiz demeyeceğim, yanlış anlamayın ama çocuk psikolojisiyle yakından ilgilenen ve çocuklarının gerçekten mutluluğunu isteyen anne babalar, yani aslında bu konu üzerine eğitim yapmış insanlar her zaman çocuklarının bu tarz törenlerinde de, mesela sadece mezuniyet değil bu, sünnet düğünü olabilir, işte ne bileyim düğünü olabilir, nişanı olabilir, onlarla alakalı her durumda bence o konuya iştirak etmeleri gerekiyor, öyle düşünüyorum ben. Evet, Özcan Deniz'in yanında ayrıldığı eşini, oğlu Kuzey'in annesini göremedik. Kuzey ile babasını yalnız gördük mezuniyet töreninde. Sonra geç kalıp da sonradan gelip katıldı mı onlara bilmiyorum. Ama basındaki görüntülerde yoktu. Cem Yılmaz boşandığı eşi yanındaydı. Mustafa Sandal'ın boşandığı ve hala mahkemelik olduğu. Üstelik 2 davaları var en az benim bildiğim. Karı koca arasında yıllar olmuş boşanalı. Mustafa Sandal'la Emine Hanım arasında. Ama çocukları için mezuniyet töreninde yan yana masala oturuyorlar. Yan yana masada yan yana oturuyorlar çocuklarıyla birlikte. Evet, bu çok önemli. Bir okuyucumuz, bir takipçimiz yazmış. İleride fotoğraf albümüne bakınca üzülmemesi lazım çocuğun diye. Sıla sen mi yazmıştın? Sıla Deveci sen mi yazmıştın? Boşanmanın bedelini hep çocuklar ödüyor diyor. Öyle, öyle. Peki bu konuyu geçelim. Bu konuyu geçelim. Süreyya Diker özel abonem seni ilgiyle izlediğini söylüyor. İpek Hanım sizi Teşekkür ilgiyle ederim. Çok izliyor sağ diyor. olsunlar. Eksik olmasınlar. Banu da buradaymış. Banucum canım benim. Bu arada ben zannetmeyin ki okumuyorum. Hepsini okuyorum tek tek. Merak Evet, ve, etmeyin. ve Yazıları. Paris'ten özel abonem Lidya da İpek diyor sana Patricia kalp yazmış bak yapıyor. Bilal Sana abi. kalp yapıyor. Paris'ten özel abonem Lidya sana kalp yaptı. Geçti o. Şimdi altta el salladığı görüntüler var. Banu Kabaş moderatörümüz burada. Evet dostlar başlamışken söyleyelim. Beğen yaparsanız beğenileri çoğaltalım lütfen. Memnun olurum. Evet Ve lütfen. bizi abone olarak izlerseniz abone olmayanlar mutlu oluruz arkadaşlar. Algoritmanın bizi algılaması açısından. İpekçim bir şey mi söylüyordun? Evet Patricia teşekkür ediyorum. Çok güzel yazılarınızı okuyorum buradan. Ben de sizleri çok seviyorum. Evet bu yaklaşık bir haftadır yayın yapmıyoruz Bilal abicim sizinle. Dün yoldaydınız ama normalde biz yapardık. Hafta içi de yapardık. Salı mıydı neydi ama kaydı galiba. Yani ben de anlamadım. Salı yaptık ya. Bu ilk defa yapıyorum bu hafta Salı sizinle yaptık. yayın. Salı Ne yaptık. zaman? Salı yaptık ya. Yapmadık mı salı günü? Salı yaptık. Salı, cuma yapıyoruz seninle. Allah Allah hiç farkında bile değilim. Salı yaptık mı? Allah Yaptık Allah. diye biliyorum. Ben yaptık diye biliyorum canım. Yaptık. Bırakır mıyım seni yayın yapmadan salı günleri ya? Ya Bilal abi. Ya olur mu öyle şey Teşekkür ya? ederim. Sağ ol. Eksik olma. Ya, Ama biliyorsun ben kaos olan yayınları seviyorum. Böyle durgun yayınları sevmiyorum. Ben kaos severim. Var mı böyle canlı kanlı kaoslu bir şeyler? ya Varsa var biliyorsun. Meral ablacığım ulaşamadım sana telefonum virüs yedi. Bak buradan Meral abla da yazıyor. Hoş geldiniz. Dün evet virüs yedi. Ya niye Ay virüs bütün yedi? Bir dakika program onu konuşalım. Bir dakika onu konuşalım. Yani cep telefonları korumalı. iPhone değil miydi senin cep telefonun? çok üzgünüm. Bundan sonra asla iPhone harici hiçbir şey almam biliyor musun? Ha, Samsung Evet kullanıyorsun. değildi.
Değildi. iPhone'a benzeyen Android bir telefon hediye geldi yurt dışından, Tayland'dan. Dur dedim, öteki hattımı bir takayım dedim. Takmamla birlikte WhatsApp'ım çalındı, biliyor musun? WhatsApp'ımı çaldılar. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii tabii. Zor bela diyorum sana. 24 saat içerisinde üzüntümden hastalandım. Yani çalıyorlar. Hem WhatsApp'ı hem her şey her şey. Android'i seviyordum ama ben soğudum. Gerçekten soğudum. Benim 4 telefonum var ve 4 ayrı hattım var. Hadi dedim bir tanesini de koyayım içine. Burada WhatsApp yükleyeyim dedim. Kamerası çok güzel dediler. Bütün programlar gitti. Bütün hepsi, Instagram gitti, Facebook gitti, hepsi gitti. Yeni yüklendi. Geçmiş olsun. İpek, Teşekkür ediyorum. Çok mersi. aşağıdan da yazıyorlar sana. Aşağıdan da yazıyorlar. İpek çok seviliyorsun. Ulacığım Peki, teşekkür ederim canım. peki arkadaşlar, Afra Saraçoğlu ile ilgili ilginç bir gelişme var. Onu konuşacağız ve İpek Canbulat'ın o konudaki düşüncesini çok merak ediyorum. Ajda Pekkan'ın bir açıklaması var. Konuşacağız. Serdar Ortaç'la ilgili çok üzücü bir haberimiz var. Onu da konuşacağız. Çağatay Ulusoy'u çok seviyorsunuz. Onu da konuşacağız. Bodrum'da büyük bir aşk yaşanıyor arkadaşlar. Benim şu anda bulunduğum Bodrum'da çok büyük bir aşk yaşanıyor. İpek'e soracağım o konudaki düşüncelerini ve Danla Bilic'i konuşalım mı? Türkiye'nin en önemli influencerlarından, fenomen kadın Danla Estetik güzeli diyeceksin. Estetik harikası. Bilic. Aslında kendi çok güzeldi ama bu estetiklerle, yani hiç o genç yaşta yapmasına da gerek yoktu. Eleştirdiğim biri İstidan'la ama Evet. severim yani. Bakımlı kadın severim ama gencecik bir kız, hiç ihtiyacı yoktu. Dinliyorum. Neydir Danla ile ilgili? Konu ne? Danla Bilic diyor ki uzun ilişkinin sırrı yüzsüzlük ve arsızlıktan geçiyor diyor. Ben eğer haksızsam onun kapısında yatarım diyor. Özür dilerim diyor. Kapısında ya böyle bir şey olabilir mi ya? Gurur yok Hayır, mu ya? olamaz. Kadın dediğin gururlu olur. Asla Ha? katılmıyorum. Kapısında niye yatayım bir erkeğin, onu anlayamadım. Beni istemeyen adam ben de istemem. Aramam, arkama bile bakmam. Yani hakikaten bakmam. Aramam bir daha İbrahim Tatlıses'in şarkısı. Hayır, bakmam, arkama da bakmam. Ya ne demek yani, hatalı, o zaman hep hatalı olduğunu kabul ediyor ve hep özür dilediğini kabul ediyor. Kapısında yatmayı kabul ediyor. O zaman bu ilişkilerin hepsinde Damla o zaman problemli. Öyle düşünüyorum. Öyle mi? Öyle mi çıkıyor yani sonuç? Öyle çıkıyor tabii ki. Kapısında yatarım diyor. Tabii ki o çıkıyor. Yani gururlu olmalı değil mi kadın? Yani karşı Yani taraf bakın, eğer çok ağır bir hata yapmış olabilir, saygısızlık yaptıysa herkes özür dileyebilir. Bunun kadınla erkekle alakası yok. Bu normal ilişkilerimizde de böyle değil midir? Size bir hata yapsam, bir saygısızlık yapsam bunu medeni bir insan gibi özür dilerim. Çünkü özür dilemek bir erdemliktir. Ama ve lakin ben ilişkimde hata üzerine hata yapacağım, kapılarında yatacağım, özür dileyeceğim. O zaman bu ilişkinin neresi güçlü oluyor? Yahut da bu ilişkide onu her defasında affettiğinde yahut da hatayı kabul ettiğinde ben bu hatalara her zaman açığım. Her zaman bu hataları yapabilirsin demektir bu. Kadın biraz gururlu olur. Şahsiyet sahibi olan kadın tabii ki affedilmeyi bir defa hak eder ama Hidayet ondan sonrası değil. gel bakayım. Peki aşkta gurur olmaz diyorlar bir de. Aşkta gurur Ya olmaz olmaz diyorlar. tabii ki. Tabii ki olmaz. Aşkta gurur olmaz. Kesinlikle. Hidayet aşkta gurur olmaz ama Olmaz. yani kadın da Ama biraz yani Ama ne böyle bileyim kapılara gidip yatmalar yahut da ne bileyim Bilal abicim, yani sürekli hata bende diye özür dilemeler karşı taraftan pek o zaman şık olmaz. Dediğim gibi o zaman karşı tarafın kredisini yükseltip o zaman diyecek ki karşı taraf bütün hatalarını bu kabul ediyor. Ben de o zaman hatasız İpek Canbulat. canım benim ya. Ne yakışıklı. Aynı sen. Aynı sen. Senin hayranın. Gerçek mi diyorsun? Yorumlarına bayılıyorum diyor. Çok beğeniyorum. Ya. Evet. Kalsçı İpek ablam. Evet, İpek ablam dürüsttür, erkek gibidir. Doğru, ondan seviyorsundur. Dobra Ben diyor, yapamam öyle dobra. mıyık mıyık. Dobra diyor, dobra. Kesinlikle. Öyleyimdir. Ay maşallah maşallah. Gelir gelmez denize Maşallah koşsun. Bilal abicim. Şansı bahtı güzel olsun. Canımsın. Şansı bahtı güzel olsun. Sağ ol. Yüzü gibi güzel olsun. Canım sağ ol. 5 Ekim. Yani Damla'yı konuşuyorduk. Evet 5 Ekim doğum günü. Ne burcu Danla'nın? Danla'nın burcunu şey olarak hatırlıyorum. Terazi olarak hatırlıyorum. Öyle mi? Çok eskiden yine terazi. Bir bakar mısın? Bir kontrol et. Terazi diye biliyorum ben.
Hemen bakıyorum. 5 Ekim Evet. terazi. Bravo. Yani gezegeni Bravo. Venüs'tür. Bak. Evet. Venüs, Evet, evet, terazi. evet, 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 Çok evet, evet. eskiden bakmıştım onu, yani bir 5-6 ay önce de yine böyle bir estetikle ilgili bir tartışmamız olmuştu. O zaman bakmıştım. Çünkü tam kendisini anlatıyor. Terazi burcu bir arkadaşım var benim de, Arzu diye. Bir insan her ay estetik ameliyatı olur mu? Her ay mı olur? Bodrum'da yaşıyor o da. O yaptırmadık geri kalmadı. Ay Aynı ay ay Damla'ya ay ay benziyor. ay. Ay. Saçları da Nerelerini aynı. yaptırdı? Nerelerini? Yani yüzünü Arzu yaptırdı. zaten Yüzünü gerçekten yaptırdı. çok güzel. Güzel Altyapısı da kadın. güzeldi Öyle mi? Arzu'nun. Her yeri. Bu bir burun vardı. Okka gibi, o okka gibi burnunla bile oynattı Arzu. Yapma ya. Her yerini yap. Vallahi hayatımda bu kadar bakımlı bir kadın görmedim. Arzu ne iş Benim yapıyor? Arzu estetik, Bağdat Caddesi'nde estetik merkezi vardı. Fakat kocası bir diş doktoruydu. Çok da tanınmış, sonra konuşuruz. Tanınmış bir doktordu Bağdat Caddesi'nde. Ama sonra tabii ki sükûtu hayal bir şekilde boşandı, ayrıldı. Gitti Bodrum'a yerleşti. Bodrum'da diyorum, ne yapıyorsun bu estetik Ne ameliyatlarını? yapıyor? Ben her zaman yaptırmalıyım bunu diyor. Kız dedim, Kore'ye gidilir mi bu ameliyat için? Kore'ye Ne gitti, diyorsun Kore'ye. ya? Güney Kore'ye. Kore'ye mi Vallahi gitti? Türkiye'de gidiyor, evet, yapıyorlar Güney mı? Kore'ye. Türkiye'de de yapıyorlar. Efendim, Güney Kore'de ne yapıyorlar biliyor musun? En önemli ameliyat cilt ameliyatı. Yani seni, tipini değiştiriyor. Senin tip mesela yuvarlak yüzlü müsün? Sivri yüz yapıyor. Sivri yüz müsün? Yuvarlak yapıyor. Seni tanınmayacak bir moda getiriyor. Değişik bir şekil veriyor. Yani aslında senin tipinle oynuyor. Kendi öz doğal halinle oynayıp Olmaz. başka bir duruma getiriyor. Ya onu sevmem ben ya. O nedir o ya? Niye öyle insan yüzünden kaçar mı? Ben Görüntüsünden. ben hiçbir zaman yüzüme estetik yaptırmadım. Yaptırmayı da düşünmem. Kırışık halimle, sarkık halimle ben buyum. Ama tabii ki vücudumda var. Neden var? Çünkü sarkmalardan dolayı belli bir yaştan sonra ve ben çok afaki kilolar verdiğim için tabii ki sarktım. Çünkü tüp mide ameliyatlıyım. O açıdan dolayı da ben onda gocunmuyorum. Hani bir karın germe olabilir, bir ne bileyim işte göğüs ameliyatı, toparlama olabilir, bir kol olabilir, bir uyluk olabilir, bacak germe olabilir ama inan küçük dokunuş bile yoktur yüzümde. Peki bu Arzu Hanım çok para harcadı o zaman bu estetikleri değil mi? İnanamazsın. Bağdat Caddesi'nden 2 tane ev sattı. İnan buna. Damla, bak ne diyorum, hep Damla Bilic geliyor aklıma. Arzu denince aklıma Damla geliyor. 2 terazi kadını bu kadar mı ortak özelliklere sahipler? Bu kadar mı? Arzu'ya geçen gün dedim, Arzu taş bebek gibiydin. Ne yaptın kendini böyle? Yani tipimi değiştirmek istedim. Arzu, buna gerek var mı? Zaten doğuştan güzelsin sen dedim. Afra Saraçoğlu'nda hiç estetik operasyonu yok biliyor musun? Afra Evet, Saraçoğlu olmadığını daha önce de konuşacağız. söylemiştim. Teşekkür ederim Konuşacağız. Gülşah'cığım. Sağ ol. Afra Saraçoğlu'nu konuşacağız biraz sonra. Afra Doğal güzel o, Saraçoğlu'nda doğal. hiç Doğal. estetik operasyonu yok ve kız bir sevgili yaptı yeni. Hakkı değil mi? Kızı nasıl eleştiriyorlar? Yerden yere vuruyorlar. Haklı mı haksız mı bunu konuşacağız. İpek Canbulat'ın bu konuda söyleyeceklerini çok merak ediyorum dostlar. Afra Saraçoğlu ile ilgili gelen sorulara da İpek Canbulat Evet. Moderatörler yok mu? biraz sonra cevap verecek. Afra Poyraz'a olan sevgisini mi gösteriyor? Takibe almış. Mert Ramazan'ı mı kıskandırıyor? Bu sorunun cevabını da biraz sonra İpek'ten alacağız. İpek'e soracağım. Sevgisini mi gösteriyor Afra Saraçoğlu yoksa Mert'i mi kıskandırıyor? Peki, e, İpek'i hemen İpek'in güzel fikirlerini almaya devam edelim arkadaşlar. Bir saniye. E, şuna bakayım. Ya Paris'ten bizi takip eden özel abonem Lidya. İpek alkışlıyor. Lidya, İpek'i O da alkışlıyorsun hep tamam yazar, ama o yani bana orada ben de alkışlar. varım. Beni de alkışla ara sıra Lidya Ben ya. alkışlayayım seni Yayın Bilal abi. yayın başladığından beri Lidya sağ olsun hep sana alkış, kalp devamlı. O hep bana özelden de yazar DM atar Lidya. Öyle Ben de mi? onu tanımıyorum ama tanımadan sevdiklerimden biri bak. Patricia da öyle. Bir de Vanda Melo var. Vanda Melo, Arjantin'den. Bak, Ya, sizin takipçiniz var. Her sabah günaydın, gece 2'de iyi geceler. Bunlar artık bu Afra ile ilgili kafayı yemiş durumdalar. Arjantin bile yemiş kafayı, düşün. Yani Vanda Melo'ya buradan selam sevgiler.
Arkadaşım diyor bana, günaydın diye başlayan mesajlarıyla. Bütün gün Afra'yı dinliyorum kendisinden. Lidya Türkçeyi de öğrendi biliyor musun? Hemen Bilmiyorum. cevap veriyor artık konuşmalarımıza. Yurt Meral dışında, ablacığım. yurt dışında yaşayan, Türk dizilerini izleyen yabancıların Türkçe öğrenmesine bayılıyorum. Dizilerimiz sayesinde bu fanı Evet. oldukları, ünlüleri takip ederken o sayede Türkçeyi öğreniyorlar ve anlıyorlar her şeyi. Peki, Lidya'nın bir paylaşımı var. İlginç buldum, okuyacağım şimdi. Özel abonem Lidya Fransa'dan. Afra ve Mert tanınmış oyuncular ve bu nedenle kamuoyunun incelemesine maruz kalıyorlar. Ancak şöhret saygı görme hakkını ortadan kaldırmaz. Her makalenin, her söylentinin veya her çevrim içi taciz dalgasının ardında iki kişi ama aynı zamanda tüm bunlara tanık olan ebeveynler, kardeşler, kardeşler ve arkadaşlar da var. Onların çalışmalarını eleştirmek başka bir şey. Onları kanıt olmadan aşağılamak, taciz etmek veya yargılamak ise bambaşka bir şey diyor Lidya. Altına ben de imzamı atarım. Yani eleştirdiğiniz, linçlediğiniz ünlüler Afra'yı kastediyor, Mert'i kastediyor ama kim olursa olsun onların bir ailesi olduğunu unutmayın. Onların sorumlu olduğu insanlar olduğu çevrelerinde arkadaşları olduğunu unutmayın. O insanları zor durumda, mahcup duruma düşürmeyin demek istiyor. Saygı duyun demek istiyor. Değil mi İpek? Ne diyorsun bu konuda? Doğru söylüyor. Tabii ki. Saygı duyun demek istiyor. Tabii ki saygı duymamız lazım. Aslında her şeye saygı duyuyoruz da hiçbir şey de tabii ki istediğimiz gibi olmuyor. Olmayan şeylere bile zaman zaman saygı duyabiliyoruz. Yani kimseyi eleştirmek haddimizde değil ama bazı durumlarda eleştirebiliyoruz. Şimdi Afra ile ilgili biliyorum. Afra'nın gerçekten Afra'nın çok hayranları var. Yani şimdi bunlar ayrıldılar diye hani Mert'i de linçliyorsunuz. Bunu da yapmamak lazım. Bu da yanlış bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bu da yanlış. Şimdi bunların ilişkileri varken biz ilişkilerini ikisinin de desteklerken ve ikisini de severken ayrılınca ne oldu bir tanesi? Tükaka mı oldu? Olmaz, yanlış. Siz ne olacağını bilemezsiniz. Gün doğmadan neler doğar. Her zaman da bu fikirdeyimdir ben. Her zaman da bu fikirde olmuşumdur. Yok Afra çocuğu takip etmiş, yok arabada görülmüş falan. Yani bunlar bana gelen DM'lerde kıskançlık uğruna olduğunu söylüyorlar. Ama ben aynı fikirde değilim. Böyle bir şeye önce başlarda gerçekten %1 milyon inanmadım, PR dedim, reklam dedim. Fakat günden güne durum vahimleşiyor. Günden güne sanki beni inanmamı zorlayan bir faktör var burada. Bu Yani konuyu bu günden güne konu her gün bu bir konuya haber çıkıyor. bu konuya bir ara verelim. Ben bir girizgah yaptım ama bir çıkalım bu konudan. Tamam. Biraz sonra yine konuşacağız. Yine kaldığın yerden devam edeceksin. Ee, Serdar Ortaç'ı çok sevdiğini biliyorum. Ben de çok seviyorum. Serdar Ortaç maalesef hastalığı e, biraz ağırlaşmış. Bu kimin haberi? Bu gece muhabiri Samet Aday'ın haberi. Serdar Ortaç'ın hastalığı ilerledi. Son dönemde ciddi ataklar yaşadı ve bir süredir tedavisinin hızlandığı öğrenildi. Yaklaşık 15 gündür yoğun bir tedavi sürecinde olan Serdar Ortaç'ın bu nedenle tüm konser programlarını ertelediği söyleniyor. MS hastası, uzun süredir biliyorsunuz bağışıklık sistemi ile beyin ve omurilikteki sinir sistemini yoran, yıpratan bir hastalık. Yürümesi, denge problemi, yürüme problemi, kas güçsüzlüğü, görme bozuklukları, aşırı yorgunluk ve koordinasyon problemi yaratan bir hastalık. Ve Serdar Ortaç bu haber çıkınca bir yalanlama yayınladı. Yok dedi ben hasta değilim, konserlerimi ertelemedim falan ama ben muhabirin Samet'in yaptığı habere inanıyorum. Serdar Ortaç'ın huyudur. Kabul etmez aleyhindeki hiçbir şeyi. Ve kendisine iyi bakmadığı iddia ediliyor. Doktorların yapma dediklerini yaptığı iddia ediliyor. Öyle olunca da işte hasta insan durumu biraz daha ciddileşiyor. Ne diyorsun?
Ben Serdar'ı çok severim ama Serdar kendine hiç ilgilenmiyor. Dediğiniz gibi sağlığına dikkat etmiyor. Yaklaşık 2 senedir dikkat etmiyordu. Umarım ki şimdi son zamanlarda görmüyorum platformda. Çünkü bir platformda yayın yapıyordu gece. Mehmet Ali Erbil o. Hatta o platformda benim takipçim çok azdı. Onun sayesinde çoğaldı. İlk beni o platforma davet eden bir alanda odur. Serdar'ı çok seviyorum. Gerçekten çok iyi bir bestekar, çok iyi bir şarkıcı, sempatik, tatlı, dünya şekeri. İnsanlar hayatında hata yapabilirler, olabilir. Hatalar insanlar içindir zaten. Bence Serdar üzüntüden bu durumlara geldi. Daha çok tetikledi hastalığını. Çünkü bu hastalıkta stres olmaması gerekiyor, üzüntü olmaması lazım. Yani Serdar farkında ve kendini eleştirebilen bir yapıda. Serdar Ortaç'ı çok seviyorum. Allah'tan acil bir şekilde kendisine Ya Şafi adıyla şifa diliyorum. En kısa sürede kendini toparlasın diye. Kendisini Yeni Gazino diye bir yerde 2 sene önce izlemeye gittiğimde ayakta duramıyordu. Dansçıları koluna girip şarkı söylettiriyordu ve en ön masadan izledim kendisini. O zaman da çok üzüldüm. Hakikaten üzüldüm. Serdar ne durumlara geldin dedim. O kadar hareketli bir çocukken. Serdar benim gözümde çok özel bir çocuktur. Çok fazla eleştiremem. Öyle bir hakka da sahip değilim. Dediğim gibi en güzel şifaları Allah'tan diliyorum. Kendisine bir an önce ayağa kalksın diye. 16 Şubat doğum günü. Kova burcu, kova burcu. Kova mı? Evet, Kovadır. Zaten Serdar, Mehmet Ali, Ajda Pekkan. Bak bu bazı isimler var. Ben bunları ayırdım hepsine burçları. Bütün özelleri yani kovaları ayırdım mesela. Hayatlarını analiz ettim. Hep böyle ortak noktaları doğru. Anlatabiliyor muyum? Mesela Mehmet Ali Erbil'le Serdar Ortaç'ın zevkleri, ortak noktaları aynı. Sağlığına dikkat et. Dikkat edin. Kader ağları da aynı. Ben onların doğum haritalarına baktım. Serdar'ın da Mehmet Ali'nin de. İkisinin de sağlığınla ilgili büyük problemleri oldu. İkisi de yaptığı hatalar var geçmişe yönelik. Kıbrıs eşittir Kıbrıs diyeyim anlarsınız. Yani ikisi de yanlış evlilikler yaptı. Bu kadar ortak noktaları olamaz. Bu kadar ortak noktaları. Yanlış evlilikler yaptı ve ikisi de kumar oynuyor. Kıbrıs dediğin İkisi o de yani. kumar oynuyor. İkisi de yanlış evlilik yaptı. İkisi de sağlığına dikkat etmiyor. Bu hayat kakara kikiriden, eğlenceden ibaret değil. Bu hayatın gerçek yönleri var Bilal abi. Yani hayat sadece eğlenceden, kumardan, gezmekten, kadından ibaret değil. Anlatabiliyor muyum? Ne demek Değil, istediğimi? değil. Süreyya Diker özel abonem. Poyraz'la Selin denen kız yakın arkadaş. Afra ile Mert'i ayırmak için bir proje mi dediniz? Geçti, yukarı geçti. Bir ortak çalışma mı dediniz? Onlar Londra'da aynı kolejde birlikte okumuşlar. Poyraz'la Selin oradan tanışıyorlar ve takipleşiyorlar. Süreyya Hanım yakın arkadaşlıkları oradan. Evet, Süreyya Diker yorumladı özel abonem. Lidya demin çok destek gördü. Okuduğum yorumuyla ilgili olarak e, eleştirilerimize dikkat edelim. Mert'le ilgili, Afra ile ilgili, genel olarak bütün ünlülerle ilgili onları zor durumda bırakmayalım. Yakın çevrelerine karşı saygılı olmayı bilelim, terbiyeli olmayı bilelim her zaman. Benim takipçilerim bu dediğim sınırlar içinde çok iyi biliyorum ama yine de bunu konuşmakta fayda var ve Lidya'nın bu paylaşımı çok değerli o anlamda. Lidya diyor ki şimdi Afram'ı destekleyin diyor. Ya Lidya, Afram mı kaldı Lidya? Senin kadar Afram'a bağlı az bulunur. Bu konuyu da konuşacağız. Biraz sonra soracağım İpek Can Bulat'a Afram mı kaldı? Ne diyorsun İpek? Afram var mı yok mu? Ama ondan önce Ajda Pekkan'a gitmek istiyorum arkadaşlar. Ajda Pekkan İstanbul sahnesinde muazzamdı. Arkasından 2 gün sonra Ankara'da sahneye çıktı. Yine harikaydı sahnede. Gördünüz mü? O kadın 80 yaşında. Kızıyor bana da aramızda kalsın yaşını. Ya hayır kızılacak bir şey yok doğru. Yani kadını çok kıskanan var biliyor musun? Ne kadar güzel bir enerji, ne kadar güzel bakıyor kendine. Sağlığı da düzgün. Allah nazardan esirgesin. Ya Ajda bir ekoldür ya. Bir Ajda gelmez. Yani gerçekten bir ekol. Bayıldım Ajda Pekkan'a. Ama bazen tabii eleştirdiğim noktalar da oluyor kendisini. Çoğu yerlere mesela gittim ben Kıbrıs'ta dinlerim kendisini. E,
Hatırlar mısınız? Bir ara kalça kemiğini kırmıştı. Tabii tabii. Kırdığında bile sahneye geldi biliyor musunuz? Sahneye çıktı. Hiç hayır Çok demiyor. Kadında nasıl bir hırs, nasıl bir hırs. İlla çalışacağım, illa sahnelerde olacağım hırsı var. yani Artık belli bir zaman sonra da Bilal abicim, şimdi bu benim kendi fikrim tabii ki. Belli bir zaman sonra da artık belli bir yaşa gelince e, artık paraya doydunuz. Bir kenara çekilin, oturun artık yani biraz gençlere verin bu fırsatları da sizin gibiler yetişsin. Bu da yanlış yani anlatabiliyor muyum? Sahnelerde mi öleceksiniz yani? Yanlış. Dilya merhabalar Dilya. Sahnelerde mi öleceksiniz? Yanlış dedi İpek Canbulat. Ajda Tabii Pekkan doygunluk Ankara'da var paraya verdiği, artık. Neyin hırsı bu? şimdi okuyayım bir dakika. Ankara'da verdiği konserde samimi bir itirafta bulundu. O kadar yalnızım ki şöhret böyle bir şey diyor Ajda Pekkan. Çok güzel göründüğü kadar bütün bu ışıkların altında bir o kadar yalnızım diyor. Hayatınızda her zaman eşinizi, sizi tamamlayan insanı bulamıyorsunuz. Ama siz benim hayatımda her şey oldunuz diyor dinleyicilerine. Onun için size çok teşekkür ediyorum diyor. Ajda Pekkan'ın yalnız kalması, yalnızım demesi hakkında ne diyorsun? Bu onun Ajda tercihi mi Pekkan yoksa yoksa erkekler çekiniyor mu Ajda Pekkan'ı taşıyamayız diye ya bu bir kadın bize bakar mı falan diye. Ne diyorsun? şimdi yalnızım derken hangi konuda yani aşksal konuda Aşk, mı? aşk, Erkek aşk, arkadaş aşk, konusunda mı? aşk ilişki anlamında Ha, yalnız. Tabii ki. evet, tabii ki taşıyamaz. Yani Ajda gibi bir insanı bir erkek taşıyamaz ama her şeyde maddiyat demek değil. Buna örnekler var. İsmini vermeyeceğim gündemde olan isimler de var. Ama tabii ki değil. Yani yalnız olabilir. Kovalar genelde yalnızdır biliyor musunuz? Dikkat edin. Sahte bir etrafında sahte dostluklar, sahte sevgililer, sahte aşklar. Kovaların hayatı hep böyledir. Hep sahtelikle geçer. Gerçeklik yoktur. Ama Yani kimseyle hayatı Ajda paylaşmıyor mu? Bütün kovalar öyle olamaz ki ya. genelleme böyle maalesef. Hep Ya ayrılıklar. Vallahi billahi hep kovalarda böyle bir şey var yani. aranızda kova var mı? Aranızda kova var mı? O zaman yani sıkıcı bir hayat ya kova olmak o Sıkıcı. zaman. Çok görmüyor musun? Anlattım sana Serdar Ortaç'a örnek verdim. Mehmet Ali'ye örnek verdim. Ama onlar Keza çok Ajda Pekkan çapkın. öyle. Çok çapkın Serdar Ortaç'la Mehmet Ali Erbil. Yani o yüzden Eskiden de o Bilal abicim. Yaş ilerlediği zaman o çapkınlıklar da kalmıyor maalesef. o Şimdi yüzden Ajda Pekkan 80 yaşına gelmiş. Bu saatten sonra ne yapacak? İç çamaşırlarını mı yıkayacak adamın? Ya da ne bileyim yani ütü mü yapacak? Diyeceksin ki o kadını vardır. eskiden ya. Ya O bununla eskiden mı uğraş? Hayır canım, hayır hayır öyle değil. Artık erkekler bunları istiyor. Anladınız mı? Ne aşkı 80 yaşına gelmiş olmaz. Aşkın yaşı olmaz'a da katılmıyorum. Aşkın yaşı da var. Onu da söyleyeyim. aşkın yaşı da var diyor Tabii yaşı var. İpek Can Bulat benim başımı döndürüyor 80. bazen Ya hayır söyledikleriyle. ya o Bilal abicim sen farklı bir insansın. Ha. Ben bekar insanlardan söz ediyorum ve bahsediyorum. Doğruyu söylüyorum anlatabiliyor muyum? Doğruyu söylüyorum dedi Ajda Pekkan. Yalnız kalır ve yalnız bulamaz mı? Öyle gider mi Ajda Pekkan? Yani yalnızlığa mahkum mu? Yani yalnızlık Allah'a mahsus. Tabii ki herkese bir hayat arkadaşı lazım ama bu yaşa kadar bulamamış, bu yaşa kadar istikrarlı olamamış bir ilişkide ya da hayatında olmamış bir insan varsa şimdi 80'inden sonra bulduğu insanı denemek çok zor yani. Acaba doğru mu çıkacak o insan? Hayatında ona zarar mı verecek? Ya da ne için geldi? Ya da Ajda bunu ya da Ajda'yı taşıyabilecek mi? Şimdi Ajda Pekkan'ı taşıyabilecek bir erkek de önemli. Hem maddi açıdan önemli. Hadi farzı misal 50 yaşında bir beyi buldu. 50 yaşındaki adam 80 yaşında kadından ne bekleyebilir? Şimdi bazı davul dengi dengine. Bazı şeyler çok güzel bir kadın. Saygı duyuyorum. Çok bakımlı bir kadın. Gerçekten popun kraliçesi. Daha üstüne de tanımam. Öyle Popo mu? söyleyeyim. Popo kraliçesi mi dedin? Popo kraliçesi. Popun. Türk Popo. popunun. Ha, popo. Ha, tamam. Bir Türk popo popu. Ya. Hiç poposu falan da yok. Mütenasip, çok düzgün, çok da güzel fiziği var. Ama evlilik konusuna gelince onu nasıl yere göğe sığdıramadığım gibi bence evlilik ve de ilişkiden ya da hayatına birisini almamasından yanayım. Öyle söyleyeyim ben size. yani bence yalnızım demesi şu anlamda yani istikrarlı bir ilişki tutturamıyor. Yani Olmaz. bir süre birisiyle birlikte oluyor fakat
2 sene sürüyor mesela. Yalnız kalıyor. Yalnızlık 3 sene sürüyor. Sonra birisini buluyor. 1 sene sürüyor filan. Bir türlü yani zaten evlilikleri de hep boşanmayla bitti ya. Yani bir hayat boyu ona omzunu kafasını dayayacağı bir erkek hayat boyu olmadı. Olması lazım aslında. Yani çünkü kadının her şeyi var. Her erkek onu ister. İstemez mi? O seçer. Seçmesi lazım. Şimdi Seçti. erkeğin isteğine bağlı o. Yani erkeğin kriteri nedir? Erkeğin para isteyeni var, Evet. erkeğin güzellik isteyeni var, erkeğin şöhret isteyeni var. O erkeğe göre yani ne tür erkek? Kaderine nasıl bir erkekler çıktı? Bilmiyorum ki. Daha önce de hiç ben görmedim ki onun çok sağlıklı bir ilişkisinin olduğunu. Ajda ben bildim bileli sanatınla ilgilenen, hiç erkeklerle ilgilenmeyen, ilişkileri hiç böyle perde arkası etmiş bir kadın. Onun için önemli olan varı yoğu işi gücü. Bakın 80 yaşına geldi, sahnelerden inmiyor. Ama yalnızlık, dediğim gibi, Allah'a mahsus. Kimseyi Allah yalnız bırakmasın. Demek ki bu yaştan sonra artık bir takım fobiler oluşuyor. 80 yaş fobisi. Ajda Pekkan'ın ilk evliliği Coşkun Sapmaz diye zengin bir aile çocuğuydu. Çocuk 20 yaşında falan da evlendi. Yok, 23 yaşındaydı. İsviçre'de beraber okuyorlardı aynı kolejde. Yok, çocuk İsviçre'de okuyordu da Ajda İsviçre'ye tatile gitmişti dinlenmeye. O zaman tanıştılar. Ee, Coşkun Sapmaz Holding'in veliahtı Biliyorum, Adana'da. biliyorum. Yıkılıyor, tekstilci aile en zengindi. Rakibi Sabancı ailesi. En zenginlerden, Türkiye'nin en zenginlerinden o zaman. Ondan sonra çocuk aşık oldu. Sene 73. Çocuk aşık oldu Ajda Pekkan'a. 8 ay İsviçre'de beraber yaşadılar. Gelmedi Ajda Türkiye'ye. Konser hepsine ara verdi. Evlenelim dedi Ajda. Çocuk da kabul etti. Çocuğu ailesine telefonla söyledi, biz evleniyoruz Ajda Pekkan'la. Evlatlıktan, mirastan reddederiz seni diye Adana'dan cevap geldi. Adanalı aile. Çocuk İstanbul'da Luna Park gazinosuna çıkıyor Ajda Pekkan. Luna Park'ın sahibi ben sizi evlendiririm. Gelin buraya dedi. Luna Park gazinosuna nikah memurunu çağırdı. Kendi de şahit oldu. Oradan da şef garson da şahit oldu. Ajda Pekkan'la Coşkun Sapmaz evlendi. Basından da gizli. Luna Park gazinosunun sahnesinde ama seyirci falan yok. Sonra çocuk Adana'yı aradı, biz evlendik diye. Gelme dediler. Adana'ya da gelme. Bizim de Coşkun Sapmaz diye bir oğlumuz yok. Bitti artık. Sana para mara da yok. Hiçbir şey yok. Çocuk bir gece düşündü. Ertesi gün Ajda Pekkan'dan habersiz Adana'ya uçtu. Annesinin babasının yanına. Bir daha da gelmedi. 6 gün sürdü evlilikleri. Çocuk aileden korktu. 6 gün mü sürdü? 6 gün sürdü. 6 gün. Sadece 6 gün. Ama yani ne diyeyim ki? Sütten Aileden ağzı korktu. yanan yoğurdu üfleyerek yer gibi bir şey olmuş bu yani. Öyle oldu. Yani Ajda Pekkan da çok güvenmişti bu çocuğa. Başka evliliklerinde, ilişkilerinde de böyle çok yalnız bırakıldı. Çok terk edildi. İşte terk edildiği için yalnız kaldı. Şu anda da bir arkadaş arasa da bu too late. Yani çok zor Bilal abi. Kaldı ki 40 yaşındaki bir insan artık hayatına birisini alırken inceleyip sık dokuyor. Acaba bu bana niye geldi? Menfaati mi var diye. İnsanlar artık paranoyak oldular. Çünkü gerçek aşklar da bitti, biliyor musun? Bak, öyle aşklar da kalmadı. Gerçek aşklar bitti. Her şey menfaat ve maddiyat oldu. Her şey öyle oldu. İlişkilerin %90'ına bakın. Genelde sağlıklı ilişkiler haricinde %90'ı maddiyat ve menfaat üzerine kurulu. Bazı evlilikler, bazı ilişkiler maalesef, üzgünüm ki öyle. Gel buraya. Gel buraya. Seni bekliyorlar. Tanışmak istiyorlar. Gel buraya. Tarçın'ı görüyor musunuz? Gördük, gördük. Tarçın. Buraya gel. Mahallenin kabadayısı. Ne yapıyor Buraya gel. orada? Oradaki gelip geçene havlıyor. Köpekler geçiyor, onları havlıyor. Bütün Köpekler, köpekler öyle yapar zaten. gel buraya Tarçın. Çünkü orayı sahiplendi, gelmeyin diyor. Ya Allah Allah. Çok şeker şeyler. Çok şeker. Köpekler çok şeker şeyler. Vallahi çok şekerler. Peki şimdi bu Eşref Rüya dizisi bitti ya, final yaptı. Evet. Dizi bittikten sonra dizide rol alan 4 oyuncu
Çağatay Ulusoy takipten çıktı. Dizinin başrolünü takipten çıktı. Kim onlar? Büşra Develi. Çok önemli bir oyuncu. Levent Özdilek, Necip Memili ve Görkem Sevindik. Bunlar dizinin en önemli diğer oyuncuları. Gel buraya bak. Demet Özdemir hariç. Demet Özdemir takipten çıkmadı. Yani ne oldu diyor. Niye takipten çıkarlar? Nasıl yorumluyorsun bunu? Başrolü dizi bitti takipten çıkıyor diğer oyuncular. Demek ki dizinin içerisinde büyük bir yanlış oldu. Ya kapris oldu, ya bir sıkıntı oldu, ya bir enerjide bir eksiklik oldu, bir problem oldu ki Çağatay birilerini üzdü ki o insanlar Çağatay'ı sildiler. Bakın zaten Çağatay terazi burcu. Ona da ben bakıp yorumladığımda zaman zaman dengeli, zaman zaman o dengeyi yitirir. Hele ki şu anda yani gökyüzü de biraz karışık. Bu dönemde de zaten bu sıkıntıyı yaşadığı doğrudur ama terazilerin en önemli, en belirgin özelliği çok egolu olmalarıdırlar. Yani ego tavandır bunlarda. Bir işte gerçekten professionalsa bu işi karşı tarafa kabul ettirmek için elinden gelen her şeyi yapar. Çağatay'da böyle bir yapı var. Çağatay Ulusoy çok boş bir adam değil, öyle söyleyeyim. Ama onun değişik projeleri var. Çağatay'a da kimse kapılarını kapatmaz. Onun için üzülünecek bir nokta değil. Aman çıkardılarsa da çıkarmışlar. Yani demek ki o dizi, o sette, o durumda üzülen ya da üzdüğü, yanlış yaptığı ya da sıkıcı gelen konulardan dolayı onu çıkardılar sosyal takipten, medya takibinden. Evet ve bu çıkan oyunculardan da mesela ikisinin üçünü bugün başka yeni başlayacak dizilerde hemen kasta seçildiklerini okudum. Yani bunların hepsi çok değerli oyuncular. Hiç umurlarında değil. Hani Çağatay bundan sonra bizi kendi başrolde olduğu dizilerde oynatmaz filan diye böyle bir tedirginlikleri filan da yok. O Çağatay Ulusoy'da ben de Ulusoy'sa ben de Necip Memili'yim. Levent Özdilek'im. Evet, Bunların hepsi çok değerli. Büşra Develi, Görkem Sevindik. Hepsi gidere gidere yani anladın mı abi evet. abla? Yani bunun da şeyi yani biraz başrol oyuncuları da ya biraz çeki düzen vermeleri lazım kendilerine ya. Yani o Kadir inanır yapardı böyle. Allah ona şifa versin hastanede. Amin. Biliyorum hasta olduğunu ama iyileşiyor galiba. Ses İyileşiyor. soluk yok bu aralar. Evet, yani Kadir İnanır mesela kadroyu o yapardı, kastı o yapardı. Yönetmene, yapımcıya ne de derse kabul ettirirdi filan. Hakimiyeti vardı ama Kadir abi çok saygılıydı yani insanları üzmezdi. Sadece otoritesini koyardı. Yanlış olmasın diye. Herkes de ona saygı duyardı. Ama şimdi Çağatay ne yaptıysa aslında bu da sevilen bir çocuktur yani sektörde. Fakat ne yaptıysa hem İnsanlar ama dizi erken söylüyorum ya bitti mutlaka hem, sette bir şey oldu, bir hem problem. dizi erken bitti. Bizim Arzu Altıntaş bu diziyi Eşref Rüya'yı çok iyi seyrediyor. Ya Hı. diyor bitmeyebilirdi diyor yani. Şaşırdım bitişine diyor. Devam edebilirdi. Hem işte ne olduysa senin söylediğin çok doğru. Tabii, tabii. Diziyi öne çektiler bitişini. Hem de bak yani olana bitene Ama bittikten ben sonra çok kaprisli ve çok sıkıntılı olduğunu duydum Çağatay'ın, biliyor musun? Benim de çok önemli arkadaşlarım var, yapımcılar, yönetmenler, çok tanıdıklarım var yani. Başka bir sosyal medyaya giriyorum orada, Clubhouse diye. Oradan tanıdığım büyük yönetmenler, yapımcılar, oyuncular hepsi orada toplanmışlar. Bir sürü kızlar tanıdım oradan. Çağatay'ı anlattıklarında çok egolu, problemli, sıkıntılı ve insanlara burnundan kıl aldırmıyormuş. Öyle problemliymiş. Kim bilir? O sette yani neler yaşandı da o insanlar sabrettiler de sonunda biz bunu silelim, engelleyelim gitsin dediler. mutlaka senin dediğin gibi bir Tabii ki şey başka bir oldu. sebebi olamaz yani. Şey oldu. Dostlar beğen yaparsanız eğer beğeniyorsanız Evet, konuşmalarımızı Caner yok galiba bugün. Caner yok. Beğen yaparsanız memnun oluruz ve abone olarak Evet, bizi izlerseniz seviniriz arkadaşlar. Dizi bitti, dostluk bitti, Eşref Rüya'dan sonra evet öyle oldu. bitti. Şimdi Zeynep Atılgan'la Ali Öner biliyorsunuz Taşacak Bu Deniz dizisinin veda partisinde ilişki yaşadıkları ortaya çıkmıştı ve Ali Öner'in
nişanlısından 8 yıllık nişanlısını terk ederek Zeynep Atılgan'la ilişki yaşamaya başladığı iddia ediliyordu. Ali Öner bunu kabul etmemişti. Biz ayrıldıktan sonra nişanlımdan Zeynep Hanım'la ilişkimiz başladı demişti. Bodrum'da şu anda benim oturduğum yere çok yakın bir koyda tatil yapıyorlar. Her gün birlikte denize giriyorlar. Şezlong'da güneşleniyorlar. Oo, Birbirinin ne güzel. sırtını yağlıyorlar ve bol bol da öpüşüyorlar. Öpüşüyorlar diyorum çünkü Habertürk muhabirinin çektiği fotoğraflar bugün medyada yayınlanıyor. E, Şunu sormak istiyorum. Zeynep Atılgan'la Ali Öner'in bu mutluluğu dizi bitene kadar mı sence? Yoksa dizi Yani şimdi ben bunlara baktım, biter mi? ben doğum haritalarına baktım, burçlarına Baksana. baktım. Baktım Ya tabii. Ali Öner bir şey Oğlak Burcu, kaçmıyor. kız Senden hiçbir şey Zeynep de Balık kaçmıyor. Burcu. Bir dakika üst üste geldik. Senden bir şey kaçmıyor diyecektim. Evet. Ne oldu bir daha Yok söyle. yok. Bak şimdi Ali Öner'le Zeynep Atılgan'ın yaşadığı aşkı ben okudum. Okuduktan sonra çok merak ettim ve araştırdım. Bu ilişki devam eder mi, kalır mı, gelip geçici mi, bu hızlı bir yaz aşkı mı? Biliyorsun Bodrum aşkları meşhurdur. Hele ki sen şimdi Bodrum'dasın. Açık konuşmak gerekirse bunları da yakalarsın. Yani aslında en tehlikeli bölgeye gittin. Onlar için en tehlikeli adamsın. Şu Ah anda canım, söylüyorum. canım. Vallahi öyle. Şurada, Ama şurada Ali Öner'e baktığımda şöyle Oğlak dönünce, Burcu. şöyle dönünce bir de böyle dönüyorsun. Arabayla gidiyorsun. Buraya 15 dakika. Çok yakındalar. Evet. Kim? Bir Koydalar. dakika, özür dilerim. Neresi yakın? Türkbükü mü? Evet evet oldukları yer. Evet oldukları ben. Çünkü genelde bu tip insanlar o Türkbükü, o Evet, Yalıkavak, evet. ne bileyim işte o taraflara gidiyorlar. Ya orada Yalıkavak plajlar, da bana çok beachleri. yakın. Yalıkavak da çok yakın bana. Orası da 10 dakika, orası da 10 dakika. Evet. Tamam, anlaşıldı şimdi. Hı. Uzun lafın kısası, burçlarına baktığımda çocuğun burcu Oğlak, kızın burcu Balık. Kız biraz daha duygusal, biraz daha naif, biraz daha hassas. Çocuk da Oğlak burcu, inatçıdır. Aşkta da öyledir ama hiçbir zaman Oğlak erkeği ilişkisini bitirmeye yönelik değil, hep böyle adımlar atarak evliliğe doğru ilerleyen bir şekil tablosu gördüm orada. Genelde benim danışanlarımın çoğu da vardır böyle. Oğlak Balık baktığımda erkek Oğlaksa çok ilişkide de inatçı, işte de inatçı ve bunların ilişkilerine baktığımda hiçbir ayrılık görmedim. Tam keza bir yüzük olabilir, bir evlilik olabilir, bir umut gördüm, bir yeşil ışık gördüm. Ben bunlarla ilgili kötü bir şey hiç söyleyemeyeceğim. Ee, Keşke herkes onların yaşayabildiğini yaşayabilse. Birbirlerine sıkı sıkı sarılmışlar. Evet, doğru. Bazı toplumun etik kuralları var. Tabii ki öyle sahillerde, plajlarda objektiflere yakalanmak, gazetecilere yakalanmak yahut da ne bileyim işte paparazzilere yakalanmak sonunda televizyonlarda öpüşürken bunlar da hoş örnekler değil. Ama ikisinin ilişkisine baktığım zaman sağlıklı giden bir ilişki görülüyor. Bakın Oğlak Balık. Balık kadını duygusal, naif, hassas, sevecen, hiç ilişkisini hep beslemeye çalışıyor. Hep bir ümidi vardır. Ama Ali Öner Oğlak Burcu da aşkta çok sabırlı, çok da inatçıdır. Yani o öyle kısa süreli, short time ilişkilere girmez. Çok da mutlu olacaklar. Ben öyle hissediyorum. Kötü bir şey de söyleyemem bu konuyla ilgili. Biz seninle 9 Haziran'da yayın yaptık elbette. Bugün ayın 12'si. 9 Haziran'da İpek Canbulat, Afra ve Poyraz'ın en son Afra üzülecek diye resmin üzerine yazmışız. Kapak fotoğrafın üzerine. Hatırladın mı? Evet, hatırladım. Hani yok yayın yapmadık dedin ya şey günü. Ha, yaptık. İşte ben artık dedim ya, yani çok yoğun çalışıyorum Bilal abi. İnan saat sabah 7 yanıyorum. Sabah 7'den akşam gece 1'e kadar, en son hatta bir danışanım aradı saat 12'de, çok eskilerden, 20 küsur yıldan, Emrah diye. Onunla konuştum. Sürekli harita çıkarıyorum. Şu evin halini görmen lazım. İki bilgisayar üst katta. Doğum haritası çıkarıyorum. Ve sürekli de bakım yapıyorum. Seanslardayım. Onun için yoğundum. Ve pestil. Ne oldu? Nereye gittin? Dondun mu sen? Ne oldu? Niye ne oldu? Alo. Dondun mu ya? İpek. İpek. İpek orada mısın? Tamam.
O zaman geçelim Afra ve Mert'e geçelim. Afra ve Mert'e geçelim canım. Hemen sana Afra ve Mert'i soracağım ama ondan önce şunu soracağım. Lütfen bakıyorsun ya haritalara, yıldızlara, gezegenlere. Dünya Kupası'nda milli takımımızın şansı ne? Onu Onu bana biliyor musun? Geçmişte TV100 arardı beni. TV100 bana sorardı. Çok hatırlar mısın TV100'de? Futbol programları spor programları yaparlardı akşam. Beni Skype'den yayınlara bağlarlardı. Bir o, bir de bir başka bir kanal, ismini vermeyeceğim onun. Bağlar sorarlardı. İşte bu haftaki maçımız ne olacak? Fenerbahçe şampiyon olacak mı? En son hepsini bildim tabii ki. Bildim değil, enerjisi yüksek olan takımları hep tutarım ben. Çünkü koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Ama bu seferkilerle ilgili hiç yorum yapmıyorum artık. Genelde devletin işleriyle ilgileniyorum şu aralar. Ekonomiyle ilgileniyorum. Dövizle, altınla. Düşeceğini söyledim. Yatırım yaptınız ama dedim bakın şöyle böyle. Yani uzun lafın kısası, maçlarla alakalı çok fazla yorum yapmıyorum. Ama ekonomiyle ilgili, döviz kurlarıyla ilgili yahut da ne bileyim güncel magazinle alakalı yorum yapıyorum. Siz ne için bunu sordunuz bana? Türk milli takımı derecesi nasıl olur Dünya Kupası'nda? Dünya Kupası'nda şu anda milli futbol takımımız biliyorsun yarın sabah 7'de de Avustralya ile maçımız var. Türkiye'nin maçları Ona daha önceden söyleyecektin ki ben haritalardan bakacaktım. Şimdi olur olmaz kahve falı gibi sallamak da hoş olmaz. Ama tabii ki gönlüm istemez mi? Yüksek frekansla şöyle bir enerji yapayım da ben güzel yerlere gelsin bakalım. Keşke bana dünden söyleseydin bunu çalışırdım gelirdim. Bilmiyordum inan. yarınki maçı alacağız zaten inşallah. Avustralya bizim rakibimiz. Ben de öyle evet ben de öyle hissediyorum. Olamaz. Ben başarılı olacağını hissediyorum. Öyle bir enerji var. Ama tabii biraz enerji çalışması yapmak lazım onlara da. Var ama öyle bir enerji hissediyorum yani. Evet. Peki Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmoğlu'nu takibe aldı. Sosyal medya yıkıldı. Tüm ilişki söylentilerinin ardından Afra tüm ilişki söylentilerinin, tüm ilişkiyle ilgili iddiaların günlerce burada Kopenhag'ı, İspanya'yı, havalimanında Ece Erken'in gördüklerini, duyduklarını konuştuk, yazdık, anlattık, çizdik ve Bebek'te arabanın içinde görüntülenmelerini falan hepsini konuştuk. Tüm bu olan bitenden sonra Afra Saraçoğlu'nun Poyraz Yosmoğlu'nu takibe alması sence ne anlama geliyor? Valla ben bana da gelen mesajlar var. Sizin özellikle abonelerinizden bana atılan mesajlar. İpek Hanım böyle böyle takibi almışlar. Duydunuz mu? Hatta yine yayına 10 dakika önce ağlayarak yazan bir hanımefendi vardı. Burada da takiptedir. Muhtemelen izliyordur bizi. Dedi ki İpek Hanım nasıl olur ya Afra dedi. Yani nasıl olur da dedi Afra dedi böyle dedi takip alır. Ve Mert'in ailesi Afra'yı takip ediyor dedi. Bu nasıl bir şey? Ya kendisine açıklama yaptım. Kendisi de beni dinlesin. Böyle şeyler olabilir. Yani herkes birbirini takip edebilir. Bu gayet normal. Şimdi ben birini takip ediyorum diye onunla yani madem bir anlamsızlık var burada. Madem ilişkileri çok güçlüydü de çok kuvvetliydi de niye o zaman ikisi de bir arada olduğu zaman ta ilişkinin başlangıcında takip etmediler de şimdi takip ediyorlar? Halktan mı korkuyorlardı? Sebep neydi? Ben de bunu anlayamadım. Neden korkuyorlardı? Neden çekiniyorlardı da ilk ilişki başlangıcında birbirlerini takip etmediler de sonradan bunu yaptılar? Bana biraz saçma geldi bu. İnsanlar ilişki sırasında yani takip ediyor sonuçta canım, şimdi takip ediyor işte yani aşk iddialarını güçlendirdi takip ediyor olması. Şimdi sen diyorsun ki illa birbirini takip edenler sevgili mi? Ama ben de diyorum ki Kopenhag'ı, İspanya'yı konuştuk, havalimanını konuştuk. Bebek'te arabanın içinde görüntülendiler. Yani bir pekiştirme, Anladım olayı. halkın kafasına sokma, Evet. fanların kafasına sokma durumu varken üzerine bir de tereyağı sürüyor Afra Saraçoğlu. Artık Bir de bizim ilişkimiz onaylanmıştır. Bunu da görün, bunu da yiyin, bunu da görün, bu da var. Takipte ediyorum. Al, daha da ne çıkacak bakalım, arkasından ne gelecek?
Yani Tamam işte bizim ilişkimiz onaylandı. Biz birbirimizi gözümüze soka bunu. Yani e, gerek yok bence gereksiz gibi geliyor. Bilemiyorum ki bunu bir programlayan biri mi var? Ya da birisi planlıyor mu? Ya da bunları yönlendiren biri mi var? Hani cahil insanlar da değiller. İkisi de okumuş, kültürlü, donanımlı insanlar. Nasıl böyle bir şey olabiliyor? Acaba bir gerçeklik payı var mı? Bakın az önce ne dediniz? Ali Öner'le Zeynep Atılgan'ı Bodrum'da dudak dudağa öpüşürken gördük dediniz. Ben şöyle bir Habertürk çekti. Habertürk. tamam anladım. Görmüşler. Tamam ben de böyle bir şey göreyim inanayım. Ben de böyle bir şey göreyim inanayım dedi İpek Canbulat. Peki Evet ben de böyle bir şey göreyim Afra inanayım. Saraçoğlu tepkilerden çekinmiyor, korkmuyor. Benim hayatım benim tercihim diyor. Yazan bazı fanlar var. Onlar haksız mı peki? Onlar senden çok ötedeler mesela bu konuda. Senin kabul etmediğini onlar çoktan kabul etmişler, kabullenmişler. Diyorlar ki biz statükocu değiliz. Biz çok yanlış anlayacaksın benim söylediğimi. Yanlış anlaman olur mu? Sen modern Hayır estağfurullah. biz biz Fikrinize saygım var. biz geri kafalı değiliz. Çekinerek söylüyorum sana bunu. Yanlış anlama. Bu benim fikrim değil. Fanların fikri. Afra Saraçoğlu'na her koşulda sahip çıkan, arkasında duranlar. Hala Afram'ı savunanlar için onlar geri kafalı demek istiyorlar. Ben onlara dedim ki böyle hakaretle konuşmayın, böyle kırıcı olmayın. Bana dediler ki Bilal abi ama kadın göstere göstere bir ilişki yaşadığını anlatmaya çalışıyor. Hala insanlar anlamak istemiyor ve kadının üzerine gidiyorlar, kadını linçliyorlar. Bilal abi biz de onu savunuyoruz diyorlar. Sence Afra Saraçoğlu Böyle bir aşk sürekli yaşıyor mu? böyle bir aşk yaşıyor mu ve başkalarının ne Hayır düşündüğü yaşamıyor. Ben umurunda inanmıyorum yaşamıyor. ne düşündüğü umurunda değil mi başkalarının? Yoksa Ya beni linçliyorlar buradan. Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Bence böyle bir şey yaşamıyor. PR olabilir, reklam olabilir. Ben bir ilişkide aşkın olabilmesi için bir göreyim bakayım bir yakınlaşma videosu, bir yakınlaşma, objektife gelinen bir resim, paparazileri bir yakalanma. Bu şekilde inanabilirim. Ben boğa burcuyum. Beni kolay kolay kimse ikna etmez. Ama ben bunlar için özel. Poyraz'ın bana bilgileri geldi biliyor musunuz? Bana birisi özel bilgilerini atmış DM'den. Doğum saatine kadar. Dedim ki bu kesin Poyraz'ın akrabalarından ya da ailesinden birisi. Çünkü daha önce de Afra'nın akrabalarından birileri bana Afra ile ilgili yıldızname baktırmışlardı. Şimdi Poyraz'ın bilgileri geldi. Afra'nın zaten doğum haritası ve bilgileri bende. İkisine ben bakacağım. İlişki olarak ne görüyorum? Ama bugün hiç halim yoktu söylediğim gibi. Dünden çok yorgun ve yoğun. Bütün günümü uykuda geçirdim. Daha 2-3 saat önce uyandım. Kendime geldim. Dolayısıyla ancak bunlara bir dahaki sonraki yayına hazırlarım. Doğum haritalarına, ikisi de ilişkilerine, geçişlerine, gezegenlerine, işte ne bileyim aralarında gerçekten böyle bir şey var mı yok mu? Tam net. İnan ürktüm, inan korktum. O haritayı bir türlü açamadım. O haritayı bir türlü istesem Poyraz'ın bilgilerine yazardım Instagram'a var mı bilgiyi bilen diye. Trak diye gelirdi. Organik hesabım benim. Bende de öyle şişmasyon bir hesap yok. Organik. Beni takip eden ve gerçekten bu konuyla ilgilenenler de geldiler. Sizin sayenizde sonradan. Bana oradan yazardım ve ben yazmadan bugün hanımefendinin birisi Poyraz'ın burcunu, Poyraz'ın doğum saatine, Poyraz'la alakalı her şey bana dökmüş. Ben Afra'nın haritası var ama onun haritası yok. İkisinin birden aşk enerjilerini görebilmem için Mert'le Afra'yla daha önce yaptığım gibi onlara da görmem bakmam lazım. Böyle hurafeden, hayallerle, senaryolarla, duyduklarımla, yok işte ne bileyim gördüklerimle, yok o onu takip ediyormuş. Ay ne kadar saçma şeyler. Şimdi ben yani eski bir flörtümü takip etsem aramızda bir ilişki mi başladı? Yahut yeni bir ne bileyim bir partnerim olur, iş partnerim birisi onu takip ettim bir şey mi? Ha diyeceksiniz ki ya arabana yakalandı onun işine bu senin oldu. çok yakışıklı kocan var ya. Sen eski Ya flörtü Bilal abi. ya. Ya Kaan Bir şey selamlar söyleyeyim. kardeşim Kaan. Yanlış Bilal anlamaz değil mi abicim Kaan? şunu Evet. söylemek istiyorum. Bir Evet. tuhaflık yok mu sizce bunda? Ama siz olayın başından itibaren buna inandınız. Onur da benim kafamı bulandırdı. Biz Onur'la her gün telefonda konuşuyoruz. Onur diyorum gerçekten böyle bir şey Evet. var mı? Vallahi billahi diyor Nisan ayında Mert'le birliktelerdi. Benim de tanıdıklarım gördü Mert'le ikisini.
Dün Bir Onur'un anda nasıl evindeydim. oldu ya? Dün, Şimşek gibi bir dün, aşk bank diye dün, çıkmaz ki ortaya. dün Akçay'daydım. Onur Akay'ın evindeydim. Bodrum'a gelirken yolculuk sırasında Akçay'a uğradım. Onur Akay'ı görmek için. Sağ olsun çok güzel sofralar yapmış annesi. Gördüm. Annesi Onur Akay bize çok güzel hazırlıklar yapmışlar sağ olsunlar. Komşuları bir hanımefendi de çok güzel turşular filan vermiş. Hatta bize verdiler Bodrum'a götürün yiyin diye. Sağ ol. Gel Tarçın da oradaydı. Bu cici mamalardan Tarçın da yedi. Gel Tarçın seni soruyorlar. Gel. Gel. Onur Akay'a Tarçın. sordum. Onur Akay'a sordum. Bak Onur dedim yüz yüzeyiz şimdi. Yan yanayız. Sence dedim Afram'ın devam etme ihtimali var mı? Sence dedim bu Poyraz filan nedir? Bilal'cim dedi, Bilal abi dedi. Ben dedi Afram'a inanıyorum. Sonuna kadar Afram'ın arkasındayım dedi. Onur bana. Siz Onur'la konuştunuz mu bu konuyu? Galiba Ben Onur'la hep konuşuyorum. Hatta Onur başka bir platformda da program yapıyor bir yerde. evet. Dolayısıyla bir partneri var. Onun da ikisi birden program yapıyorlardı. Geçen gün konuk olarak yani böyle izleyici olarak gittim. Baktım çok enteresan gördüm yani. Böyle bir tuhaf geldi o yayın. Onur Afra'yı destekliyor sürekli. E, Yayın yaptığı hanımefendi de Mertçiydi. Çok mertti. Böyle bir ikiye ayrılmış bir grup var. Bana anlamsız geliyor yani. Çok saçma geliyor bana. Bu artık şeye dönüşmüş. Bir ranta dönüşmüş ya da düşmanlığa dönün. Böyle saçmalık olur mu ya? Olur mu? Olur mu? Bak Onur Akay'ın takipçi sayısı düşmüş. Servin işi sağlam yazmış. Selvincim, neden düştü acaba? Mert Yani Ramazancılar mı oradaydı ondan mı? Onur'la konuştuğumda Onur diyor ki İpek böyle bir olayda arabada yakalanmış olması, takipte olması ilişkisinin artık olduğuna kanıt getirdim. Yani inandım diyor. Afra'ya inanıyorum artık ben diyor. Dedim Nisan ayında birlikte olduklarını söylemiştin Onur. evet, evet. Ne kadar çabuk dedim olur böyle bir aşk. Bu kadar çabuk bir aşk mı olur ya? Var mı öyle bir aşk? Varsa yıldırım nikahı gibi. Var mı? Ben Afra Saraçoğlu'nun Poyraz'la bir ilişki içinde olduğuna inanıyorum. İnanıyorum. Ben İnandım. bunu Tamam o zaman. Sen havalimanında gördüğüm inandıysan zaman da problem yok. Ben inanmıyorum. Ece Erken havalimanında açıklama yaptığı zaman da söyledim. Sonra sen ısrarla bana yok 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 deyip de bazı güzel inanabileceğim kanıtlar sunduğun zaman fikir olarak güzel açılımlar yaptığın zaman ya İpek doğru söylüyor dedim. Ya Bilal tut kendini bir filan falan fakat sonra İpek bunu seninle konuştuktan sonra yayında ben hani git gel yaşarken bir baktık İspanya'da aynı masada resim geldi. Adam orada hiç yabancı değil gibi oturuyor masada. Yani Afra'nın çok eski bir tanıdığıymış gibi aralarında her şey hallolmuş gibi oradaki o resimde ikisinin pozisyonu. Sen enerji uzmanısın anlarsın. İki insanın duruşu masada e, birbirlerini çok iyi tanıyorlar artık duruşu anlatabiliyor muyum? Yabancı değil. Evet, Karşıdaki adam sırtı bize dönük adamın o masada yabancı olduğu çok belli mesela. Anlatabiliyor muyum? Çok belli. anladım. Çok sırttan aldığım enerjiyle söylüyorum bunu. Sen benim ne demek istediğimi anladın. Ya Anladım, anladım. İlişki enerjisi de evet. ben o ilişkiyi dediğim gibi o aşk enerjisini görebilmem için Bilal abicim beni ne olursun bana kızma ama bir el ele sarmaş dolaş öpüşürken gördüğüm zaman evet diyeceğim ve bütün bu insanlardan özür dileyeceğim. Bu fotoğraf gizli Tamam, çekilebilir ancak bu video olabilir. görüntü Ben o ancak gizli aşkla alakalı çekilebilir. göreyim. Bunu çeker arkadaşlarım. Yazın arkadaşlarım eğer Türkiye içinde tatil yaparlarsa muhabir arkadaşlarım bu görüntüyü mutlaka yakalarlar, çekerler. Yurt dışında da fanlar ve Rus fanlar özellikle Rus fanlar bu konuda çok iddialılar. Biliyorsun onları İspanya'da Mert'le Afra'yı Rus fanlar yakalamıştı. Dünyanın her tarafında onlar. Biliyorum evet. Ve Afra ile Mert'i çok seviyorlar, çok iyi takip ediyorlar. Onlar yakalarlar o Poyraz'la Afra'nın o görüntüsünü sarılmış el ele ya da işte birlikte tatil yapıyorlar. O zaman inanır mısın? Peki şunu soruyorum sana. Dinliyor musun Hı, beni? tabii Geçen ki. sene, geçen sene değil 2 sene önceki yaz Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu İspanya'da Marbella'daydı galiba. Birlikte aynı tatil köyünde tatil yapıyorlardı ve Rus fanlar onları görüntülemişti. Tatil köyünün şezlongunda yatıyorlar yan yana. Birlikte denize giriyorlar işte filan.
sarılma görüntüsü olmasa, el ele görüntüsü olmasa, öpüşme görüntüsü olmasa dahi aynı tatil köyünde dünyanın bir ucunda tatil yapmaları sence ilişki kanıtı mıdır, değil midir? Sarılma görüntüsü yok, el ele yok, öpüşürken yok. Ama aynı tatil köyünde şezlongda uzanmışlar, yatıyorlar ya da denize giriyorlar. Sarılma yok, öpüşme yok. Bu kanıt mıdır, değil midir sence? Artık o zaman Sarılma yok, hala öpüşme yok, kanıt. aynı tatilde. Nasıl kanıt olsun bu? Nasıl kanıt olsun bu? Ya Allah Sarılma aşkına. yok, öpüşme Ya yok. Allah aşkına. Ya Allah Ama aşkına. Ya o kanıt olmaz tatil ki, bana kanıtla gel. Kanıtla Bilal abi, ya iki kanıtla Türk, bana. De iki ki Türk. öpüşürken, sevişirken el ele Ya bir sağmak dakika, dolaş. bir dakika. Üst üste konuşmayalım. İki Türk İspanya'da, iki Türk İspanya'da ya da İtalya'da ya da işte ne bileyim ben Brezilya'da bir tatil köyünde iki Türk, biri kadın biri erkek birlikte tatil yapıyorlar ve isimleri devamlı basında sevgili diye geçiyor. Tatil görüntüleri geliyor ama öpüşmüyorlar. El ele değiller. E, Bu sevgili değiller mi diyorsun hala? Orada o Asla tatil değiller. değil. Asla değiller. Ben de bir Neden? arkadaşımla gidebilirim. Neden? Plajda Neden? olabilirim. Ne? Değiller yani. Ne Ay o? Bilal abi, bu cacık cacık. Ya Yani ben sana söyleyeyim. Ben bu ya iş cacık. Allah aşkına. Ya sen Allah aşkına böyle bir şey yok ya. Neler peki? Ne orada ne Tamam, sen detaylar? inanmaya devam et, inan. İnan, saygı duyuyorum ben fikirlerinize. Ben inanmıyorum. Ya bu bir din gibi bir şey. Sen inanırsın Müslümanlığa, ben inanırım başka bir şeye. Şaman dinine gibi. Anlatabiliyor muyum? Birbirimize saygılı olalım. Yani fikirlerimize hürmet gösterelim. Ben inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Ben buna bir PR, bir reklam gibi geliyor. Her gün kurulu bir şey. Bir gün arabada resim, bir gün takip çıktı. Bakalım, merak ediyorum. Allah inandırsın, pazartesi gününe ne çıkacak? Pazartesi günü Afra ile ilgili ne çıkacak bakalım? Ne olacak? Ya da arkasından, peki neden Mert'in hiçbir resmi yok? Niye Mert'le alakalı bir sansasyonel bir haber yok? Yahut da Mert'le alakalı neden bir şey yok? Biraz da bunu tartışalım. Sürekli Afra'yı konuşuyoruz. Niye Mert'i konuşmuyoruz hiç? Niye Mert'i konuşmuyoruz diyor. Mert'le ilgili çünkü done gelmiyor. Mert fırsat vermiyor, yakalanmıyor. Görüntü de gelmiyor Mert'ten. Bir şey gelmiyor. Dolayısıyla Mert hep gizliyor kendisini. Özel yaşantısını gizliyor. O yüzden gelmiyor. Ama tribünlerde en son geçen hafta 27 idi galiba. Ayın 27 ya da 28'inde. Şimdi ayın kaçı? 12'si. Çekilen o fotoğraf, tam tarihini hatırlamıyorum. Fransa açık tenis turnuvasında tribünde çekilen fotoğraf, yanında kadın yok, kimse yok demiştim ben ama o fotoğrafı büyüterek iyice bakınca yanında bir sarışın hanım olduğunu gördüm. Sarışın hanım Mert'in omuzunun arkasından birisiyle konuşuyor, arkadaki birisiyle konuşuyor gibi bir fotoğraf. Mert'in yanında tribünde. Mert hayatını yaşamaya devam ediyor. Öyle ya da böyle. Hayatında birisi var ya da geçici birisi var ya da kalıcı birisi var. Ee, ama e, burada Mert için konuşmak için Mert'le ilgili yanındaki kişinin kim olduğunu tam olarak bilebilmemiz lazım ki konuşabilelim. Afra ama ısrarla bu doneyi, bu bilgiyi, bu sunumu artık ne dersen bir haberin yazılması için gerekli olan bütün detayları Afra Saraçoğlu ya da onun adına çalışan gizli eller bize sunuyorlar. Kamuoyuna sunuyorlar. Danimarka'dan, Kopenhag'dan paylaşılan fotoğraflar. Hemen 2 tane hesap açılıyor. Fake hesap açılıyor hemen o sabah ve o Danimarka'dan o fotoğraflar paylaşılıyor. Sonrasında o fake hesaplar kapatılıyor. Bunu Afra Saraçoğlu'nun yanındakiler, onun çevresindekiler, onunla ilişkili kişiler yaptı diye hep konuşuldu. İşte İspanya'daki fotoğrafın servis edilmesi, o restorandaki o fotoğrafın yanında Poyraz otururken, yani hep kulağımıza gelen şeyler. Ama Ve plajda değildi, Madrid'deydi yani. Plajı nereden çıkarttın şimdi? plaj Afra Saraçoğlu Afra ile Mert'le ilgiliydi plaj konuşmam. Ha, anladım, anladım, anladım. Evvel Afra ile Mert'le orada tatil köyünde tatil yaptılar sevgiliyken ve Ruslar çekti onları. Tamam yani, tamam ama tekrar bu Poyraz'la birlikte aynı tatil köyüne gitmedi Hayır, sonuçta.
Yok görüşme yok. Tamam, hiçbir bağlantı yok yani. Yok Ben yok. şahsen eski bir sevgilimle gittiğim yere yeni bir sevgilimle gitmem. Mümkün değil, gitmem yani. O teklifi de kabul etmem zaten bilsem de. Yok kimse gitmez. Kimse gitmez. Gitmem. Peki canım benim 70 dakika olduk. Çok teşekkür ederim yayınıma katıldığın için. Eksik olma renk kattın. Teşekkür ederim. Çok mersi. Siz de öyle aynen. İyi tatiller diliyorum. Güzel bir yayındı. Bundan sonraki yayınımız ne zaman söyleyin de buradan bildireyim Salı, ben. Salı günü, Tamam. Salı ve Cuma Tamam. seninleyiz İpek'ciğim. Salı ve Tamam. Cuma günü seninleyiz. Tamam. Allah'tan bir mani olmazsa. Tamam. Tamam. Salı ve Cuma günleri birlikteyiz inşallah. Salı günü yayın yapacağız. Tamam. Onur Akay'la ne zaman varsınız? Çarşamba. Çarşamba günü. Tamam. İzleyeceğim, takip edeceğim. Çok teşekkür ediyorum buradan izleyenlere, moderatörlere, herkese. Bu konuyla ilgili olarak yazıyorsunuz, yanıtlamıyorum. Sakın kırılmayın. Çünkü dediğim gibi zamana ihtiyaç var. Her şeyin çözümü ve ilacı zamandır. Beni kimseye dediğim gibi ancak aşk enerjisiyle birlikte inandırabilir. Aşk bir dokunmaktır, hissetmektir, temastır. Temas olmayan bir şeyde aşk yoktur. Bu kadar. Aynen. Öpüyorum hepinizi. Gitme Tarçın'a bak. Tarçın. Tarçın Seni merak ediyorlar. ne yapıyor orada o? Tarçın dinleniyor, istirahat ediyor, dinleniyor. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kal. Dostlar çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Ünlü astrolog İpek Canbulat'la birlikteydik. İpek'in birbirinden ilginç görüşleri hakikaten beni de şaşırtıyor bazen. Ve ısrarlı tutumu, ısrarlı söylemleri de sizlerin biliyorum çok hoşuna gidiyor. Afram'ın bu kadar savunması her yayında bazı fanlar İpek'i sırf bu yüzden de çok seviyorlar. Israrla çok fazla kanıt olmasına rağmen Poyraz lehine İpek'in bu ısrarlı tutumu, gerçek aşka olan bağlılığı, inancı insanları bir yerde ümitlendiriyor ve mutlu ediyor. İpek tekrar teşekkürler canım. Rica Sevgiler. ederim. İyi akşamlar diliyorum. Güzel hafta sonları. Bay bay. Sağ ol, bay bay.